Ölümcül bir uçak kazasından sağ çıkmak birçok kişi tarafından mucize olarak kabul edilir. Ancak 571 sefer sayılı uçuştan sağ kurtulanlar için feci kaza başka korku dolu bir hikayenin sadece başlangıcıydı. 16 kişinin hayatta kalmak için yaptığı şey parça parça arkadaşlarını yemek oldu. Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan ve Uruguay'ın başkenti olan Montevideo şehrindeki Stell Maris Koleji'nin rugby takımı Old Christians üyeleri Şili'nin başkenti Santiago'da yapılacak karşılaşmaya gitmeye hazırlanıyordu. Yolculuk için Uruguay ordusu devreye girmiş, kaynakları kısıtlı olan Old Christians takımının Şili'ye sorunsuz şekilde ulaşması için 571 sefer sayılı Fairchild FH-227D tipi bir uçak görevlendirmişti. 4 yaşındaki uçak Montevideo'dan kalkacak, Güney Amerika'yı bir bıçak gibi kesen Ant Dağları'nı aşarak Şili'ye ulaşacaktı. En azından planlanan buydu. 12 Ekim'de Montevideo'dan 5 mürettebat toplamda 45 yolcuyla açık bir havada Carrasco Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, Arjantin'e kadar sorunsuz şekilde planlanan sefer rotasını takip etti. Uçuş ekibi hava şartlarının kötüleşmesi sebebiyle Ant Dağları'nı geçmek için fırtınanın dinmesini beklemeye karar verdi ve yapılan uyarıları dikkate alarak Arjantin'in Mendoza şehrine indi. FH-227D'nin varış noktasına ulaşması için arada geçilmesi gereken devasa dağlar ve dinmesi gereken bir fırtına vardı. Bir günlük aranın ardından yolculuğa tekrar hazırlanan FH-227D, yakıt ikmali ve kısa süreli kontrolün ardından Mendoza şehrinden ayrıldı. Hava şartları bir gün önceye oranla daha iyi olsa da hava hala bulutluydu ve bölgede uçan uçaklardan ani değişen hava şartlarına karşı dikkatli olmaları istenmişti. Öğleden sonra saat 14.18'de kalkış yapan uçağın kaptan pilotu Julio Ferradas, Ant Dağları'nı 29 kez geçmişti ve yardımcı pilot Dante Lagurara ile birlikte uçuyordu. Ferradas kullandığı uçağın sınırlarını dikkate alarak batıya gitmek yerine güneye gitmeye karar verdi. FH-227D'nin ulaştığı en yüksek irtifa yaklaşık 7000 metreydi ve bu Ant Dağları'nın zirvesine çok yakın bir seviye anlamına geliyordu. Ferradas, uçuş güvenliğini tehlikeye atmamak için güneyde bulunan Planchen geçidini kullanarak dağları aşmayı planlıyordu. Ferradas ve Lagurara idaresindeki uçak kalkıştan yaklaşık 1 saat sonra Planchen geçidine ulaştı. Hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçen pilot, görevlilerle uçağın kısa süre içinde Planchen geçidini aştığını, kuzeye doğru yönelmeye başladığı bilgisini paylaştı. Ancak ne pilot ne de hava trafik kontrolörleri uçağın geçitte olduğunu biliyordu. Hava bulutlu olduğu için yerle görsel temas sağlayamayan pilotlar uçağın geçidi aşarak yerleşim yerlerinin üzerinde olduğunu düşünüyordu. Bu hatanın farkında olmayan kontrolörler FH-227D'ye alçalma izni vermiş ve yardımcı pilot Lagurara kaptan pilotun onayıyla alçalmaya başlamıştı. Pilotların yaptığı hatayı anlamaları çok uzun sürmemiş, Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait FH-227D 13 Ekim günü öğleden sonra Ant Dağları'ndaki gözlerden uzak bir tepeye çarparak düşmüştü. Kazayı sıradan olmaktan çıkarıp tüm dünyanın dehşete düştüğü bir olay haline getiren gelişmelerse tam da bu noktada başladı. Yolculardan biri olan Nando Parado'nun düşüş anında hatırladığı tek şey derin, karanlık bir çukur ve sürekli aklından geçen o düşünceydi. Öldüm ben, öldüm. Ölüm bu. Bu kadar karanlık bir şey ancak ölüm olabilir. Saatler hatta belki günler geçerken Parado'nun aklına farklı bir düşünce geldi. Susadım. Su içmeye ihtiyacım var. Ölmüş olsam susamazdım. Yavaş yavaş etrafında olanların farkına varmaya başlıyordu. Neden bu kadar soğuktu? Kafası neden zonkluyordu? Duyduğu sesler kime aitti? Parado bir anda gözlerini açtı. Karşısında arkadaşları vardı. O anları The Guardian'a anlatan Parado, "Nando iyi misin? Nando iyi misin?" diyorlardı. "İyi değildim. Arkadaşlarımdan biri uçak düştü" dedi. İfadelerini kullandı. Bunun üzerine etrafına bakan Parado, yamulmuş ve yan devrilmiş bir uçak iskeletinin içinde olduğunu fark etti. Hasar felaket düzeyindeydi. Borular ve kablolar açığa çıkmış,
Metal levhalar kağıt gibi buruşmuş, plastikler paramparça olmuştu. Ortalık molozdan geçilmiyordu. Parado kafasının yan tarafına bastırdığında saçlarının kan nedeniyle yapış yapış olduğunu hissetti. Kemik parçacıkları eline batıyordu. Arkadaşı Roberto Canessa, Parado'ya yolculuk etmekte oldukları uçağın 3 gün önce bir dağa çarptığını ve kendisinin o andan beri bilinçsiz halde olduğunu söyledi. Parado, aklına annesi Eugenia ve kız kardeşi Susie'nin geldiğini belirtti ve ekledi. "Bana, Nando, annen öldü, Panchito öldü" dediler. Panchito, yani Francisco Abal, Parado'nun en yakın arkadaşıydı. Uçakta yan yana oturuyorlardı. Parado cam kenarı koltuğu arkadaşına vermişti. "Panchito benim kardeşimdi. Haftada 2-3 gece bizde kalır, benim kıyafetlerimi giyerdi" diyen Parado'nun kız kardeşi Susie de ağır yaralı halde kokpitin önünde yerde yatıyordu. Parado, "Kız kardeşimin olduğu yere doğru emekledim ve yerde ona sarıldım. Kıpırdayamıyordu, konuşamıyordu. Sadece gözlerini hareket ettirebiliyordu. Kaza sırasında ayakkabılarını kaybetmişti. Ayakları mosmor olmuştu. Yanından ayrılmadım. Bardağımız yoktu, suyumuz bile yoktu. O yüzden ağzımda kar eritip kardeşime verdim" diye konuştu. Ertesi sabaha kadar kardeşinin yanında kalan Parado, sendeleye sendeleye uçaktan indiğinde bir buzdağının yamacında olduklarını gördü. Dört bir yanları karlarla kaplı dağlarla ve vadilerle çevriliydi. Bulundukları yerin ne kadar büyük olduğunu fark eden Parado'nun aklından geçen şey, "Buradan nasıl çıkacağız? Bizi burada bulamazlar" oldu. Bu uçakta sağ kalanlar resmen yaşam savaşı verdi. Uçakta bulunan 45 kişiden 12'si ilk anda, 6 kişi ise sonraki günlerde hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ve umutsuzca kurtarılmayı bekleyen 27 kişi, duyanları dehşete düşürecek 72 günlük bir yaşam savaşı vermek zorunda kaldı. Kazanın ardından kısa süre içinde başlatılan arama çalışmaları ilk etapta pilotların bildirdiği hatalı konumda başlatıldı. Ancak kısa süre sonra bildirilen son konumun yanlış olduğu anlaşıldı ve çalışmalar Ant Dağları bölgesine kaydırıldı. Günler süren arama çalışmalarında bir sonuca ulaşılamamış, beyaz kar örtüsünün üzerinde beyaz bir uçağa ait enkazı tespit etme çalışmaları sonuçsuz kalmıştı. Ekipler sonunda pes etti ve uçaktaki tüm yolcular ölü olarak kabul edilerek çalışmalar sonlandırıldı. Kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını uçak enkazında buldukları radyodan öğrenen 27 kişi bir süre uçakta ve yolcuların kişisel eşyaları içinde bulunan yiyeceklerle beslendi ve uçak enkazındaki parçaları sökerek soğuktan korunmaya çalıştılar. 29 Ekim'de kaza bölgesine çığ düşmesi sebebiyle 8 kişi daha hayatını kaybetti. Hava soğuktu ve yiyecekler tükenmişti. Kazadan sağ kurtulanların seçenekleri tükeniyordu. Tam da o sırada kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri sağ kalanların gözüne çarptı. Kazadan sonra bir süre çikolata, reçel, kuru yemiş ve şekerleme ile hayatta kalmaya çalışan kazazedeler, yiyeceklerinin tükenmesinin ardından hayatını kaybeden arkadaşlarının ve aile üyelerinin cesetlerini yeme gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar. Roberto Canessa durumun kaçınılmaz olduğunu anladığında uçağın enkazından aldığı bir cam parçasını bıçak olarak kullanmaya karar verdi. Bir tıp öğrencisi olduğu için kazazedeler içinde bunu yapabilecek en uygun kişi ondan başkası değildi. Canessa, anıları anlattığı kitapta yaşananlardan bahsederken, "Kazadan 9 gün sonraki o ilk kesiyi asla unutmayacağım. Kestiğimiz etleri enkazdan çıkararak yaptığımız bir saç levhanın üzerine koyduk. Herkes son gücüne kadar dayandı ve tükendiğimizde pişirdiğimiz etleri yemeye koyulduk. Bunun kararını hepimiz ayrı ayrı verdik ve bunu bir defa yaptığımızda artık geri dönüşü yoktu. Bu bizim masumiyetle olan vedalaşmamızdı" ifadelerini kullandı. "Bizi yamyamlıkla suçlayanlar olduğunu gördüm. Ancak birini öldürdüğünüz zaman yamyam olursunuz" diyen Canessa şunları da ekledi. "Yapılan suçlamaları umursamıyorum. Bunu yapmak zorundaydık. Ölü bedenler ihtiyacımız olan protein ve yağa sahipti ve hayatta kalmak için bizler de bunu yaptık." Nando Parado ise 2006'da yayınlanan kitabında kararı alırkenki çaresizliklerini şöyle anlatıyordu. "Yüksek rakımda vücudun kalori ihtiyacı astronomiktir. Açlıktan ölüyorduk ve yiyecek bulma umudumuz da kalmamıştı. Ama açlığımız o kadar arttı ki yine de aramaya devam ettik."
Tekrar tekrar uçağın gövdesinde kalmış kırıntıları aradık durduk. Bavulların deri kısımlarını koparıp yemeye çalıştık. Bu maddelerdeki kimyasalların bize yarardan çok zarar vereceğini bile bile. Koltuk oturaklarını saman buluruz ümidiyle parçaladık ama içinden sadece yenmesi mümkün olmayan koltuk süngeri çıktı. Tekrar tekrar aynı sonuca varıyordum kafamda. Eğer üstümüzdeki elbiseleri yemeyeceksek burada alüminyumdan, plastikten, buz ve kayadan başka hiçbir şey yoktu. Hayatta kalanların yediği ilk bedenler pilot ve yardımcı pilota ait olanlardı. Kazazedeler onları tanımıyordu ve arkadaşlarının bedenlerine bunu yapmak istemiyorlardı. İnsan eti yemeyi reddeden birkaç yolcu ise kısa süre içinde soğuğa ve açlığa direnemeyerek hayatını kaybetti. Yemeği reddeden bir kadın 60. güne gelindiğinde 25 kiloya düşüp öldü. Hayatta kalma mücadelesiyle geçen günlerin ardından kazazedeler kurtulmak için bir şeyler yapmaya karar verdi ve aralarında hala dayanıklı kalabilen 3 kişiyi seçti. Nando Parado, Antonio Vizintin ve Canessa. İlk olarak çevrelerinde ne olduğunu anlamak için kaza bölgesinde dolaşmaya başladılar. Kurtulmaya yönelik ilk çabaların ardından kazazedelerin morali bozulmuştu. Çünkü kazanın yaşandığı yerin etrafından insana dair hiçbir iz yoktu. Her yer sonu gelmeyecek gibi duran kar ve dağlarla kaplıydı. İlk yaptıkları denemenin ardından kaza bölgesine geri dönen Parado, Vizintin ve Canessa daha kapsamlı şekilde hazırlanarak kazadan tam 2 ay sonra 12 Aralık günü tekrar birilerini bulmak amacıyla kaza bölgesinden ayrıldılar. Yaklaşık 9 gün süren yürüyüşün 3. gününde Vizintin yeterli yiyecek olmadığı için Parado ve Canessa'nın yanından ayrılarak kaza alanına geri döndü. Vizintin'in kaza alanına geri dönmesi sadece 3 saat sürmüştü. Parado ve Canessa yürüyüşlerinin 9. gününde ulaştıkları bir nehir kenarında ateş yakmaya çalışırken karşı kıyıda görünen karartılar dikkatlerini çekti. İkili yaklaşık 2 ay sonra ilk kez yabancı insanlar gördüklerini fark ettiklerinde derhal harekete geçtiler. Parado ve Canessa durumlarını karşıdakilere anlatmaya çalıştı ve karşı kıyıdaki insanların "yarın" diye bağırdığını duydu. Geceyi nehir kıyısında geçiren ikili, ertesi gün geri dönen atlıları gördü. Parado ve Canessa, karşı kıyıdakilerin taşı sarıp attığı kağıt ve kalemle yaşananları anlattı ve yardım ekiplerine haber verilmesini istediler. FH-227D kazasından sağ olarak kurtulanlar olduğu öğrenildikten kısa süre sonra arama kurtarma ekipleri tekrar harekete geçti. 22 Aralık'ta Şili Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye gönderilen helikopter hayatta kalanların yarısını kaza alanından çıkardı. Ertesi gün gelen başka bir helikopter de enkaz çevresinde bulunan son kişileri alarak bölgeden ayrıldı. Kazazedelerin 72 gün boyunca kendi imkanlarıyla hayatta kaldığı ortaya çıktığında tüm dünya şaşkına dönmüştü. Kazanın ardından yanlarında taşıdıkları peynirleri yiyerek hayatta kalmayı başardıklarını söyleyen kazazedeler diğer detayları aileleriyle paylaşmayı planlamışlardı. Ancak kaza yerinde çekilen fotoğraflar basına sızdırıldığında tüm dünya dehşete düştü. Kazadan sağ kurtulan insanların ölenlere ait bedenleri yiyerek hayatta kaldığı ortaya çıkınca basında yamyamlık tartışmaları başladı. Tartışmalar üst düzey boyuta ulaştığında Katolik Kilisesi devreye girdi ve kazazedelerin mecbur kaldıkları için böyle davrandıklarına dikkat çekilen bir açıklama yaptı. Kazada ölenlerden geriye kalanlar kaza mahallinden yarım mil ötedeki bir taş yığınının altına gömüldü. Mezarın tam ortasına demir bir haç kondu. Uçağın gövdesinden geriye kalanlar maceraperestlerin ilgisini çekme ihtimaline karşı yakıldı. Kazadan sonraki yıllarda ise olay hakkında birçok kitap yazıldı ve yaşananlar pek çok filme konu oldu. Hatta kısa zaman önce Netflix'te yayınlanan Kar Kardeşliği filmini duymuşsunuzdur. Bu film tam olarak bu korkunç olayı tüm gerçekleriyle ortaya koyuyor. Peki hayatta kalan kişilere ne oldu dersiniz? Roberto Canessa. Kar Kardeşliği'nde Matthias Wiekald tarafından canlandırılan Roberto Canessa, pediatrik kardiyolog ve motivasyon konuşmacısı olarak kariyerine devam etti. Canessa, uçak kazası sırasında tıp öğrencisiydi ve hayatta kalanlara yardım etmeye çalıştı. Daha sonraki yıllarda üniversitede ders verdi ve hatta 1994'te Uruguay Cumhurbaşkanlığı için aday oldu ancak seçimi kazanamadı. Alvaro Mangino.
kan kardeşliğinde Juan Caruso'nun canlandırdığı Alvaro Mangino, 1972 Ant Dağları'ndaki uçak kazasının ardından nispeten sakin bir hayat sürdü. Mangino, Alive: The Story of the Andes Survivors adlı kitaba katkıda bulunanlardan biriydi. Nando Parrado, Agustin Padrella'nın canlandırdığı Fernando Parrado şu anda 74 yaşında ve Montevideo'da yaşıyor. Parrado, 2006'da yayınlanan Ant Dağları'ndaki Mucize, Dağda 72 Gün ve Uzun Yürüyüş Evim kitaplarını Vince Rayus ile birlikte yazdı. Olayı anlatan Alive, Back to gibi çeşitli televizyon ve film belgesellerinde rol aldı. Ant Dağları ve Yaşıyorum, Ant Dağları Plan Çöküşünden Kurtulmak adlı belgeseller History Channel'da yayınlandı. Ayrıca bir TV sunucusu, girişimci ve motivasyon konuşmacısı olarak faaliyet gösteriyor. Antonio Vizintin, Kar Kardeşliği'nde Agustin de la Corte'nin canlandırdığı Antonio Vizintin, geçtiğimiz yıl 2023'te 70. yaş gününü kutladı. 1972 Ant Dağları'ndaki uçak kazasından kurtarıldıktan sonra hukuk okudu ve plastik ambalaj ve gıda endüstrisinde çalıştı. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta tarihin gördüğü en ölümcül 6 yanardağ patlamasını ele aldığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.